Giza, Mısır'ın kalbi, yeryüzünde insan eliyle yapılmış en büyük eserlerin bulunduğu yer. Yüzyıllardır süren araştırmalara rağmen büyük piramitlerin sırları hala tam olarak çözülemedi. Piramitlerin gölgesinde 30 metre derinlikte antik Mısır'ın yeraltı tanrısı Osiris'in bizzat yeniden doğuş ritüelini canlandırmak için inşa edilmiş suyla çevrili bir mezar olduğunu biliyor muydunuz? Tarihin en büyük arkeologlarından biri Doktor Zahi Hawass burayı kazarken tam da işte bu efsanevi yapıya ulaştı. Osiris Şaftı'nın hikayesi modern arkeolojiden çok daha eskiye, M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanıyor. Tarihin babası olarak bilinen Herodot, Giza'daki piramidin altında yapay bir gölün çevrelediği bir adada gizli bir mezardan bahseder. Uzun süre boyunca bu hikaye efsane veya folklor olarak görülüp reddedildi. Ta ki 1933 yılına kadar. Mısırlı arkeolog Selim Hassan, o dönemde Kefren piramidinin geçit yolu altında şaşırtıcı derecede derin 3 katmanlı bir şaft keşfetti. Bu yapı Herodot'un bahsettiği efsanevi yapıya ürkütücü derecede benziyordu. Ancak şaft yeraltı suyuyla doluydu. Dönemin kısıtlı imkanları ve suyun sürekli dolması nedeniyle Hasan'ın ekibi tam bir inceleme yapamadan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Onlarca yıl boyunca Gize platosunun sırları arasında suyun altında unutulmuş bir şekilde bekledi. 1999 yılına gelindiğinde ünlü Mısır bilimci Doktor Zahi Hawass ve ekibi nihayet bu gizemi çözmeye karar verdi. 2 ay süren zorlu bir çalışma ile devasa pompalar kullanılarak su tahliye edildi. Karşılaştıkları manzara antik Mısır inancının en karanlık ve en derin katmanlarına bir yolculuktu. Bu ilginç yapı 3 katmandan oluşmaktaydı. Gize platosunun 30 metre kadar altına inen, karmaşık ve hayrete düşüren bir mühendislik harikası. Yapı, Mısır mitolojisindeki yeraltı dünyası Duat'ın bir yansıması gibi 3 ana seviyeden oluşuyor. Şaftın ilk seviyesinin başlangıcı dikey olarak yaklaşık 9,5 metre kadar aşağı iner ve ilk seviyede bulunan odaya ulaşır. Bu oda 9-10 metre uzunluğunda tamamen boş ve dekorsuzdur. Antik bir mezar kompleksi için alışılmadık bir durum olan bu sadelik, yapının asıl amacının sadece bir defin alanı olmadığını düşündürüyor. İlk seviyeden inen ikinci bir dikey şaft bizi 18 metre derinlikteki ikinci seviye odaya ulaştırıyor. Burası asıl gizemlerin başladığı yer. Oda 8 nişe ayrılmıştır ve bu nişlerde devasa boyutta granit lahitler bulunuyor. Lahitlerin birinin içinden çıkan seramik parçaları ve insan kemikleri analiz edildiğinde Mısır'ın geç dönemine tarihleniyor. Bu piramitlerin inşasından 2000 yıl sonra demektir. İkinci seviye şafttan sonra ise eni ve boyu 2 metre olan son ve en tehlikeli şaft başlar. Tam 30 metre derinlikte efsanenin gerçeğe dönüştüğü odaya ulaşılır. Burası Osiris'in mezarı olarak anılan yerdir. Oda Herodot'un tarifiyle birebir uymakta. Yeraltı suyuyla çevrili dikdörtgen bir taş platform. Platformun merkezinde ise 10 ila 15 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen devasa bir granit lahit bulunuyor. Lahit kısmen suyun altında. Bu manzara antik Mısırlılar için yeraltı dünyasının tanrısı olan Osiris'in efsanesini canlandırmaktadır. Bu kompleksin Osiris şaftı olarak adlandırılmasının nedeni Mısır'ın en güçlü ve dokunaklı mitiyle olan eşleşmesidir. Osiris, kardeşi Set tarafından hapsedilip öldürülür. Bir tabutun içine mühürlenir ve Nil nehrine atılır. Eşi Isis onu bulup yeniden bir araya getirir ve Osiris, yeraltı dünyasının efendisi olarak yeniden doğar. Üçüncü seviyedeki bu yapı adeta mitin taşa kazınmış bir sahnesidir. Suyun içindeki platform, yeryüzünden yükselen ilk tepe olan Benmen taşını sembolize eder. Lahit'in suyun içinde olması, Osiris'in tabutunun Nil'de yüzdürülmesi ve yeni doğum döngüsünün başlaması ritüelini yansıtır. Bu kadar derin ve zor erişimli bir yapının amacı neydi? Arkeologlar buranın Osiris kültü için bir tören yeri olabileceğini düşünüyor. Belki de Firavun ruhlarının Osiris'le bütünleşerek öbür dünyaya geçişlerini garantilemek için ritüellerin yapıldığı gizli bir kutsal alandı. Bazı araştırmacılar Büyük Piramidi inşa eden Khufu'nun bu kutsal alana yakın olmak istediği için piramidini Giza'ya yaptığını bile öne sürüyor. Şaftın temelindeki en büyük gizem tarih çelişkisidir. Kompleks, Kefren'in geçit yolunun altına inşa edilmiştir. Bu, şaftın en erken eski krallık dönemine ait olması gerektiğini gösteriyor. Ancak ikinci seviyedeki buluntular geç döneme aittir. Bu şaft eski krallık döneminde mi yapılmıştı? Ya da yapıldıktan çok daha sonra, yani binlerce yıl sonra yeniden mi kullanılmaya başlanmıştı? Karmaşık mühendisliği ve devasa granit blokların taşıma zorluğu yapının orijinalinin piramitler kadar eski olduğunu düşündürüyor. İkinci seviyede bir granit lahit doğuya doğru Sphinx'e ve Vadi Tapınağı'na giden bir geçidi tıkamakta. Bu blokaj kasıtlı mı yapıldı? Bu geçit Sphinx'in altındaki efsanevi tünellere mi bağlanıyor?
Ayrıca 3. seviyeden bir tanesi Büyük Piramit'e, diğeri ise Sphinx'e doğru uzanan inanılmaz derecede dar iki tünel daha keşfedildi. Bu tünellerin amacı neydi? Neden bir insanın bile zorla geçebileceği bu tüneller Giza'nın ana yapılarına doğru uzanıyor? Şaftın içinde keşfedilen bir diğer ilginç buluntu ise lahitlerin ve duvarların üzerinde bulunan gizemli siyah madde. Bu reçine benzeri madde mumyalama ritüellerinde ve cenaze törenlerinde kullanılıyordu. Yapılan analizler bu maddenin çam sakızı, bal mumu ve bütüm içerdiğini ortaya çıkardı. Bu, Mısırlıların geniş bir ticaret ağına sahip olduğunu gösterse de bu kadar derin ve izole bir yapıda bu maddenin bu kadar bol ve yoğun kullanılmasının nedeni Osiris'in yeniden doğuş ritüeliyle mi ilgiliydi? 30 metre derinlikte yeraltı su seviyesinin altında bu kadar büyük, hassas kesimli granit blokları nasıl yerleştirdiler? Granit, Mısır'da kullanılan en sert taşlardan biri. Modern ekipman olmadan 15 tonluk bir lahiti o derinliğe indirmek ve yerleştirmek akıl almaz bir mühendislik becerisi gerektiriyor. Bazı alternatif tarih teorisyenleri bu durumun kabul edilen tarih çağlarından daha ileri bir teknolojiye işaret ettiğini iddia ediyor. Şaftın en etkileyici yönlerinden biri suyun kendisidir. Şaftın dibi yeraltı suyuyla doğal olarak doluyor. Bu su yüzlerce yıl boyunca yapıyı dış dünyadan izole etti ve korudu. Suyun kendisi doğal bir bariyer oluşturarak yağmacıları ve yetkisiz kişileri uzak tuttu. Osiris şaftı sadece bir mezar değil, aynı zamanda Mısır'ın en kutsal ve en tehlikeli sırlarından birini korumak için tasarlanmış bir sualtı kasasıydı. Osiris şaftı, Mısır mitolojisinin tarihinin ve mühendisliğinin kesiştiği eşsiz bir anıt. Herodot'un efsanesi gerçek çıktı. Ancak bu gerçeklik, Keops'un gölgesinde çok daha karmaşık ve katmanlı bir gizemi ortaya çıkardı. Osiris'in sudaki yeniden doğuş senaryosunu canlandıran bu yapının asıl inşa amacı, kimin için yapıldığı ve neden Sphinx'e ve piramite uzanan o dar tünelleri içerdiği gibi temel sorular hala karanlıkta bekliyor. Osiris şaftı, Khufu'nun kutsal alanı mıydı? Yoksa piramitlerin inşasından bile daha önceki, unutulmuş bir uygarlığın izlerini mi taşıyor? Yorumlarda bu konudaki fikirlerini bizimle paylaş. Kanalımıza abone olmayı ve Mısır'ın diğer çözülmeyen sırlarını keşfetmek için bildirimlerin zilini açmayı da unutmayın.